24 Şubat 2022'de Moskova'da saatler sabah 6'yı gösteriyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başkent Kiev yakınları dahil Ukrayna, füzelerin hedefi halindeydi. İşgal girişiminin işareti verildi ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük konvansiyonel savaş operasyonu resmen başladı. NATO ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok devletin desteğini açıkladığı Ukrayna, büyük bir direnişe teslim olmayacağım mesajını Rusya'ya net bir şekilde verdi. Bugün itibariyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, en az 14 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için önümüzde bir takım senaryolar var. Rusya'nın Donbas'ta başarılı olması halinde savaşın sona ereceği yönünde önemli bir senaryodan bahsedebiliriz. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, böyle bir durumda Rusya'nın savaşı sona erdirmeyeceğini, hatta Putin'in uzatılmış bir savaş için ciddi hazırlıklar yaptığını söylüyor. Bu senaryoyu Gazete Avrasya editörü Nazgül'e sordum. Rus ekonomisi dolar karşısında son 7 yılın en düşük seviyesini gördü. Çünkü yaptırımlara rağmen Rusya gaz ve petrolü Rus rublesiyle satıyor. Rus ekonomisini ayakta tutan gaz ve petroldür. Bu savaş karşısında Rus ekonomisi gaz ve petrol satışı yapabildiğinden halen ayakta duruyor. Karşısında Ukrayna ekonomisi ise sarsılıyor. Enflasyon yükseliyor. Rusya da bu enflasyonun Avrupa'ya sıçrayacağını umuyor ve savaşı bilerek uzatıyor. Özellikle kış aylarına kadar savaşın uzaması Rusya'nın ana isteklerinden ve arzularından biri. Evet, Rusya'ya bir yaptırım uygulandı ama ana beklenen gaz ve petrol yaptırımı uygulanmadı. Çünkü kıta Avrupa'sında halen Rus gazına bağımlı ülkeler var. Kıta Avrupa'sı Rus ekonomisinin batmasını istemiyor. Çünkü bir pazar olarak görüyor. Macron da Putin'in imajına zarar vermememiz lazım demişti. Dolayısıyla bu savaşın uzaması önce Rusya'nın işine yarayacak. Uzatılmış savaş iddiasının altındaki nedense Rusya'nın askeri imajıyla sahada gerçekleştirdikleri arasında doğru bir orantı olmaması. Önemli bir askeri gücünü kullanmasına karşın henüz istediği sonuca varamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Rusya'nın Batı karşısında çizdiği bu güçsüz imaj, nükleer silah söylemlerinin sık sık gündeme getirilmesiyle de doğru orantılı. Fakat belirtmeliyim ki Rusya, nükleer silah kullanma konusunda oldukça ihtiyatlı ve dikkatli bir politika izliyor. Savaşı durdurmak için Batı'nın atmış olduğu en önemli adım Rusya ekonomisine hedef alan yaptırımlardı. Ekonomik tedbirlerle askeri bir gücün önüne geçme fikrinin günümüz dünyasında geçerli akçe olmadığı Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıktı. Rusya'nın elindeki en önemli gücü enerjisi. Avrupa ihtiyacının %35'ten fazlasını Rusya'dan karşılıyor. Buna güvenen Putin, savaşın henüz başında ABD ve Avrupa arasında bir çatlak oluşacağını düşünmüştü. Günümüzde ise enerjinin yanına gıda krizini de ekledi. Bununla birlikte bölgesel ayrışmaların olacağını düşünen Putin, ABD ve AB'nin ortak bir dil geliştirmesi karşısında manevra alanını daraltmak zorunda kaldı. Ortak açıklamaların sonucunda ne ekonomik yaptırımlar ne de enerjinin kesilme tehdidi taraflar arasında bir mutabakata varmaya yetmedi. Buna rağmen Avrupalı devletler Rusya'nın başarısız olduğunu ve Ukrayna'nın savaşı kaybetmeyeceğini düşünüyor. Bu görüşün gerekçesi ise Rusya'nın savaşı istediği biçimde yönetememesi olarak gösteriliyor. ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin Ukrayna'ya azımsanmayacak bir silah yardımı yapmasının bu görüşte önemli bir yer tuttuğunu da söylemeliyim. Bu yaygın görüşe rağmen önemli senaryolardan biri de Rusya'nın ağır kayıplar vermesine rağmen mevcut maliyetlere katlanarak savaşı sürdüreceği yönünde. Sonuçta savaşın ilk gününden bu yana ekonomik tehditler karşısında geri adım atmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Rusya, savaşın uzamasıyla Ukrayna'nın gücünü kırmayı hedefleyebilir. Rusya'nın hedeflerinde revizyona gitmesi savaşın nasıl şekilleneceği hususunda önemli bir nokta olarak değerlendiriliyor. Donbas bölgesinin sıklıkla dile getirilmesi de bu yüzden. Donbas'ın tamamen kontrol altına alınmasıyla askeri zafer ilan edilmesinin küçümsenmeyecek bir senaryo olduğunu belirtebilirim. Rusya'nın askeri imajının zedelendiğini de dikkate alırsak güçlü bir ihtimal olduğunu da söylemek mümkün. Bu ihtimalin savaşın seyriyle de doğrudan ilişkili olduğunu söylemeliyiz. Ukrayna ordusunun direncinin kırılmasıyla Donbas'ta elde edilecek bir zaferden sonra hedefin değişiklik göstermesi de masadaki kuvvetli ihtimaller arasında yer alıyor. Donbas'ı kontrol altına alan Rusya'nın bir sonraki hedefi Odessa olacaktır. Türkiye'nin iki ülkeye yaklaşımı ve barışçıl dili dikkate alındığında ortak noktada buluşmak için izleyeceği diplomasi, savaşın durması için önemli senaryolardan bir diğeri. Putin'in daha fazla kaynak harcayarak Ukrayna'yı yıpratma politikasına karşı Ukrayna'nın ABD ve NATO'dan aldığı sınırsız destek bir barış masasının kurulması için kısa vadede mümkün görülmese de Türkiye'nin pozisyonu, AB'nin aklının bir kenarında duran enerji krizinin yaklaşması
bir barışçıl görüşmenin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Avrupa basınına baktığımızda Ukrayna'nın gösterdiği direncin büyük bir alkış aldığını görüyoruz. Rusya'nın köşeye sıkıştığını ve AB'nin sunacağı net bir tavırla savaşın sona erdirilmesinin mümkün olduğu konuşulan başlıklar arasında. Böyle bir durumda Rusya'nın agresif bir tavır sergilemesi ve sonucunu düşünmeden büyük bir felakete yol açacak adımlar atması küçük de olsa ihtimaller arasında yer alıyor. Savaşın daha büyük bir coğrafyaya yayılması ihtimali şu an için düşük bir ihtimal olsa da kamuoyunda yüksek sesle dile getiriliyor. Böyle bir durumda Rusya'nın NATO üyelerini hedef alabileceği iddia ediliyor. Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarını dikkate aldığımızda Ukrayna'nın savunmadan saldırıya geçmesi yönünde de fikirler mevcut. Bu ihtimalle Rusya saldırı pozisyonunu savunmaya çeker fakat bu aynı zamanda savaşın şiddetinin ve süresinin artacağı anlamına gelir. Ukrayna'nın sulha kavuşması için şüphe yok ki belirli bir süreye ihtiyaç var. Savaşın gerçek manada kimin çıkarları adına hareket ettiğinin belirlenmesinin bu noktada büyük önem taşıdığını da söylemeliyim. 24 Şubat 2022'de Moskova'da saatler sabah 6'yı gösteriyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başkent